Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere sosis balondan deniz atı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Harika bir deniz atı yaptım bakın. Kafası, yeleleri, kuyruğu, gözleri harika bir deniz atı. Şimdi bu deniz atı nasıl yapılır birlikte öğrenelim. Yeşil renkte bir deniz atı yapacağım. Ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Evet. Şimdi ucunu bağlayalım güzelce. Evet. Öncelikle ucunda ufak bir yuvarlak yapıyoruz. Uç kısmıyla bu katladığım kısmı birleştiriyorum ve çeviriyorum. Güzelce çevirdim. Evet. İkinci bir yuvarlak yapıyorum. Burayı da tutup çekiyorum ve böylece deniz atımızın ağzını yapmış olduk. 3 parmak uzunluğunda bir yerden büktüm. Evet. Şimdi 5 parmak, bakın 5 parmak büyüklüğünde bir yerden büktüm. Aynı uzunlukta 5 parmak uzunluğunda tekrar büküyorum. Ve bu iki büktüğüm yeri, evet büküyorum. Ve iki büktüğüm yeri birlikte birleştiriyorum. Evet, birleştiriyorum şöyle güzelce. Evet. Bakın şu şekli aldım. Sonra 7 parmak uzunluğunda bir yerden büküyorum. Evet. Geri kalan kısmı şu aradan geçireceğim. Yani bu büktüğüm yere kadar geçireceğim. Birlikte onu geçirelim. Evet. Aradan geçiriyoruz. Evet. Büktüğümüz yere gelince o aradaki kıvrım yeriyle birleştiriyoruz. Ve şu şekli alıyor. Bakın. Kafasını hemen hemen bitirdik. Şimdi burada ufak bir yuvarlak yapıyorum. Ve bu ufak yuvarlağı tutup çekip çeviriyorum. Evet. Kafamızı yapmış olduk. Şimdi ikinci balonumuzu şişireceğiz. Evet. İkinci yeşil balonumuzu aldık. Yine 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Evet, güzelce bağlayalım. Bağladık. Şimdi bu uç kesimle bu deniz atımızın kafasının arkasında o yaptığımız ufak yere bu bunu bağlıyoruz. Birleştiriyoruz bu kısmı. Ve ufak kısmı yukarı alıyorum. Evet. Şimdi 3 parmak uzunluğunda tekrar büküyorum. Büktük. Sonra 5 parmak uzunluğunda bir yerden büküyorum. Aynı uzunlukta yani 5 parmak uzunluğunda ikinci kez büküp iki yeri birleştiriyorum. Evet. Bakın şu hal aldı. Sonra 7 parmak uzunluğunda bir yerden büktüm. Ve yine şu kalan kısmı şu aradan geçiriyorum. Evet. Büktüğüm yere kadar geçiriyorum. Bu önemli. Evet. Çekiyorum. Büktüğüm yere gelince aradaki kıvrımla birleştiriyorum ve şu şekli almış oldu. Şimdi bu kafa kısmında kalan arka kısmı yeleleri yapmak için kullanıyorum. 3 tane ufak yuvarlak yapacağım. Evet, 3 tane ufak yuvarlak yapacağım. 1 2 3. Bu üçüncü yuvarlağı bakın şu kesimle birleştiriyorum. Evet, birleştirdim bunu. İyice katlayalım birlikte. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi yine 3 tane ufak yuvarlak yapacağız. 1 2 ve 3.
Ve bunu şu alt kesimle birleştiriyorum. Evet, güzelce birleştiriyoruz. Şu kalan kısmı, evet bakın bitti sayılır. Şu kalan kısmı, bu kalan kısmı makasla kesip alacağız. Şöyle tutuyorum kaçmasın diye, önemli. Uç kesimden havayı kaçırdım ve buranın çözülmemesi için güzelce bağlıyorum. Evet. Bağladık. Yine kalan kısmın uç kesiminden yine bağlıyoruz. Güzelce. Uç kesimi bağladık. Şu havasını indirelim biraz. Evet, uç kesimi güzelce bağladık. Şimdi fazlalık kısımları makasla kesiyorum. Evet, makasla kestim. Şu üst taraftaki fazlalık yeri de kestim. Evet, hemen hemen bitti gibi. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Deniz atımızın bu alt kısmını şöyle katlayaraktan büküyorum. Bakın, şöyle katladım. Biraz tutuyorum ve bırakıyorum. Şimdi evet, göz kısmına geçeceğiz. Gözüyle alakalı daha önceden kullandığım, evet, daha önceden kullandığım bir beyaz balonun yarısı kalmıştı. Çok büyük bir beyaz balona ihtiyaç yok. Ufak bir beyaz balon işimizi görür. Evet, az bir şey şişiriyoruz. Evet. Burayı güzelce bağlıyorum. Şimdi bu şişen yerin diğer ucunu da bağlıyorum. Evet, burayı bağladım. Evet, şu kısımdan da bağlıyorum. Evet, bağladık. Bu fazlalık yeri keselim makasla. Evet, makasla kestik. Şimdi bu beyaz balonu iki eşit parçaya bölüyorum ve şu başlangıç yeriyle iki başlangıç yerini birlikte bağlıyorum. Evet, bağlıyorum. Ve bakın iki eşit parça şeklinde oldu. Bunu, evet, şu aradaki kısma geçiriyorum. Ve böylece gözlerimiz, deniz atımızın gözleri olmuş oluyor. Evet. Deniz atımız tamamlandı sayılır. Şimdi gözlerini boyayacağız. Evet. Harika bir deniz atı yaptık. Kalemimi alıyorum. Bir yuvarlak yapıyorum. Evet, güzel bir yuvarlak yaptım. İçine ufak bir yuvarlak yapıyorum. Ve diğer kalan kısımları güzelce boyuyorum. Diğer tarafa çevirelim. Ufak bir yuvarlak yapıyorum. Ufak bir yuvarlak. Evet. İçine daha ufak bir yuvarlak. Arada kalan kısımları boyuyorum. Evet. Böylece deniz atımızı bitirmiş olduk. Evet. Harika bir deniz atı yaptık. Yaptığımız deniz atını beğendiyseniz beğen tuşuna basar, like atar. Abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.